Selamlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün patates şekilli poğaça yapacağız. Hiç kimseye kendine poğaça olduğunu inandıramayan patates şekilli poğaça yapacağız arkadaşlar. Hazırlaması çok kolay, birebir ölçülü olarak göstereceğim. Hiç kimse de poğaça olduğunu inanmayacak çünkü patates şeklinde olacak. Hemen poğaçamızı hazırlamaya geçelim. Hemen patates şekli poğaçamızı hazırlamaya geçiyoruz. 1 su bardağı sütümüz var. 200 miligramlık. Bir tane yumurta kırıyoruz. Hamurunu hazırlıyoruz. 1 yemek kaşığı dolu maya döküyoruz. Kuru maya. Tuz ilave ediyoruz. Göz ayarı. Üzerine 2 yemek kaşığı 1 ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ döküyoruz. Şimdi malzemeleri çırpalım. Şöyle iyice homojen olsun. 1 bardak unu döküyorum. Çırpalım. 2. bardak unumuzu döküyoruz. Çırpma telini çıkarıyoruz ve kaşık ile şimdi karıştıralım. Şimdi karıştırma aşaması bitti. Yeterli, bayağı sert oldu. Hemen elimizle şimdi yoğuracağız. Hamurları alıyoruz. Kaşıkla yapışan hamurları. Üzerine un ile döküyoruz ve 3. bardak unumuzdan dökmeye başlıyoruz üzerine. İçecektir hepsini. Şu anda 3 bardak un döktük. Yoğuralım. Şu anda 3 bardak un döktük ve güzel bir yoğuruyoruz ve 3 bardak un şu anda iyi gibi. Güzel bir toparlıyoruz. Evet. Hamurumuz bakın çok güzel oldu. 3 bardak un yeterli oldu. Eğer elinize yapışacak olursa 1 yemek kaşığı daha ilave edebilirsiniz. Un sorun yok. Ama bu şekilde bakın hamur şu anda tamamdır. Hazır oldu. Hemen şimdi bunu bekleteceğiz. Ve bu şekilde birazcık mayalanması için bekleteceğiz. Şöyle kapatıverelim. Bu mayalansın. O beklerken hemen biz de şimdi patateslerimizi hazırlıyoruz. Şöyle 6 tane patatesim var. Üzerine su döküyorum. Şöyle. Evet, suyunu döktük. Şimdi patatesleri ocakta kaynatacağız. Pişireceğiz. Hemen ocağa götürelim. Hemen kapatalım ki çabuk kaynasın ve pişsinler. Evet, patateslerimiz şu anda kaynıyor. Gördüğünüz gibi pişecek. Ve bir bakalım, daha henüz pişmemiştir de. Evet, böyle kaynasın ve tamamen pişsinler. Kapatalım. Patateslerimizi bayağı bir kaynattık. Bakalım. Şöyle zaten çatalla bak kontrol ettiğiniz zaman pişmiş. Hemen ocağımızı kapatıyoruz. Şimdi kabuklarını soyalım patateslerini. Bol suda yıkayalım ki çabuk soğusun. Şimdi hemen patatesleri soyalım. Kabuklarını. Soğuk suda yıkadım. Ama hala tabii ki de içleri sıcak olduğu için sıcak patatesler. Şöyle soyuyoruz bu şekilde. Karaları varsa alıyoruz. Hemen şimdi şöyle eziciyle güzel bir ezdiriyoruz tamamen. Ya da yoksa da ezicinizi rendeleyebilirsiniz. Evet, tamamen ezdirdik. Şimdi biraz soğusun bu. Henüz çok sıcak, hamurun içine konmaz.
Biraz soğusun. Evet, patatesimiz soğudu. Bayağı bir beklettik, soğudu. Şimdi üzerine biraz peynir rendeleyeceğim. Şöyle benim dolapta kelle peynirlerim var. Biraz onlardan rendeleyeceğim. Kaşar olur. Kelle peyniri. Bunlar uzayan peynir olduğu için bunlardan kullanıyoruz. Şöyle rendeliyoruz. Şöyle bakın rendeledim peynirleri de. İsterseniz isteğe bağlıdır. Karabiber ilave edebilirsiniz. Biraz ilave edelim patatese karabiber. Çok yakışıyor arkadaşlar. Ama istemezseniz ilave etmeyin. Peynirimiz tuzlu. Onun için tuz şu anda eklemedim. Bir karıştıralım bakalım. Eğer ihtiyaç olursa tabii ki de ekleyeceğim. Tuzsuz peynir kullanırsanız ekleyin. Biraz tuz atacağım arkadaşlar ama çok da fazla atmayacağım. Şöyle hatta elimizle karıştırıyoruz. Tamamen her yeri birbirine karışsın tüm malzemeler. Şimdi tüm malzemeler birbirine karıştı. Şimdi ne yapacağız? Şöyle toplayalım bir kenara. Hemen bunlardan şöyle topçuk yapacağız arkadaşlar. Şöyle çok da bastırmayalım. Bu şekilde topçuklar yapıyoruz. Bakalım kaç tane yapacağız. Bu şekilde topçuklarımızı da yapalım. Biraz topçuk yaptım. Yetmezse yine devam edeceğim. Şimdi alalım kenara, hamurumuzu getirelim. Hamur getirdim. Hamurumuz çok fazla öyle ahım şahım kabaran bir hamur olmayacak. Çünkü mayamızı az koyduk. Hemen şimdi hamuru zemine çıkaralım. Şöyle zeminimize biraz yağ sürürsek kolay olur. Hemen hamurumuzu da buraya koyduk. Şöyle toparlayalım önce. Evet, bu şekilde hamurumuz çok güzel beklerken homojen olmuş. Şimdi hamurumuzdan koparacağız. Çok fazla değil arkadaşlar, ufak ufak. Bu normal poğaçalara benzemiyor. Özelliği bir başka. Şöyle ufak ufak, fazla değil. Kaç tane yapabilirsek tabii ki de. Hamurları parçaladım. 2, 4, 6, 8, 9 tane poğaçamız hazırladım. Şimdi şöyle alalım kenara. Tabağımızı alıyoruz. Tabağımızın içine şöyle bir kaşık kakao koyuyoruz. Evet, üzerine de bir kaşık un ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Biraz daha un koyuyorum. Biraz az geldi gözüme. Hem çok siyah oldu. Biraz daha un ilave ettim. 2 kaşık un, 1 kaşık kakao ölçümüz tamamdır. Bu da hazır. Şöyle kenara bunu da alalım. Şu kenarda beklesin. Hemen başlıyoruz poğaçamızı hazırlamaya. Aslında poğaçamızı hazırlamak çok kolay. İster elinizle ister merdane ile şu şekilde açacaksınız. Hazırladığımız bu topçuklardan içine koyuyoruz. Şu şekilde ve kapatıyoruz. Yapıştırıyoruz. Bakın böyle yuvarlıyoruz. Bu şekilde hazır. Şimdi hemen bulamayalım ki ellerimiz batmasın. Diğerlerini yapalım. Tekrar topçuk koyuyoruz.
Hemen elimizle böyle toparlıyoruz. Şöyle uzun patates şeklini veriyoruz. Bu şekilde. Sonuncusunu da yapalım. Evet, sonuncu patatesimizi de koyduk. Sonuncu poğaçamızı da hazırlıyoruz. Hazır. Hemen şimdi bunları, poğaçaları hemen şimdi böyle kakaolu un karışımına buluyoruz. Her tarafına gelecek şekilde. Hemen tepsimizi de alalım. Buladıklarımızı şöyle koyalım ki görüksün. Böyle fırın tepsisine koyuyoruz. Yetmezse yine yaparız şu kakaolu karışımı. Şöyle güzel bir her tarafını döndüre döndüre sürülmedik yer kalmasın. Ve 3 tane şöyle yan yana koyuyoruz. Bu şekilde tepsimize koyuyoruz. Sonuncusunu da yapalım. Bu da hazır. Gördüğünüz gibi poğaçalarımızı hazırladık. Evet, patates şekilli poğaçalarımızı hazırladık. Şimdi patatese benzetmemiz lazım. Şöyle bir kalemim var. Pipet de olur. Tabi evde bulamadım. Onun için ben de böyle birazcık şekil vereceğim. Bunlar da patatesin şekilleri ama delmemeye özen gösterin. Böyle üstünden biraz bir bastır verin yeterli. Bakın şu şekilde. Patatesin şeklini veriyoruz yani. Evet, bu şekilde 3 tane attık yeterli. Şeklini de verdik. Şu anda fırına girmeye hazır. Patates şekli poğaçalarımız hazır. Hemen 180-200 derece arası fırına veriyoruz. 10 dakika fırında tutacağız. Hemen pişmek üzere fırına götürüyoruz. Evet, poğaçaları fırından aldım. Dediğim gibi 10 dakika tuttum. Şimdi üzerine şöyle bir alüminyum folyo koyuyoruz ve tekrar fırına veriyoruz. Yine bir 5 dakika tutacağız. Daha sonra fırından alacağız. Evet. Patates şekli poğaçalarımız hazır. Şöyle açalım. Mübarek ya. Gerçekten de patates gibi. Bu patlamış. Dayanamamış patlamış. Ama gerçekten de patatese benzemez arkadaşlar. Şu anda aşırı sıcak. Birazcık beklesin. Tadım aşamasını yapacağız. Evet, patates şekilli poğaçalarımızı hazırladık. Birazcık soğuttum. İlk aşaması gitti. Sıcaklığı biraz gitti. Hemen tadım aşamasına geçelim. Bakalım hep birlikte patates şekilli poğaçalarımız nasıl olmuş. Evet. Şöyle gösterelim. Poğaçalarımız süper oldu yalnız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı patates. Hemen bir tanesini kırıklayalım. Şöyle. Hala sıcak. Ama bunun özelliği böyle. Bakın peynirleri içinde sünüyor.
şekilde. Hemen tadına bakıyoruz. Görüntü süper. Aynen patates gibi arkadaşlar. Şöyle gören zaten bu patates sanacak. Ama poğaça. Ama poğaça. İçinde peynirler ne kadar çok koyarsanız tabii ki o kadar uzar. Çok güzel. Süper olmuş. Ama sıcak, hala ellerim yandığı için birini bıraktım. Öf öf öf. Çok güzel olmuş. Hemen yanına bir çaydanlık çayla soğumadan aşırı derecede sıcak sıcak bunu yemek lazım arkadaşlar. Süper. Ağzım yana yana yedim. Yarısı burada. Siz de değişik şekilli, değişik lezzetli poğaça tarifleri arıyorsanız bu patates şekilli poğaça tarifimi mutlaka yapın derim. Her aşamasını zaten anlattım videoda. Birebir bakarsanız dikkatli zaten siz de böyle lezzetli güzel poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Hadi bakalım, şimdilik benden bu kadar. Videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca hip sekmesinden de puan verirseniz videom daha çok izlenme alacaktır. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel videolarda görüşmek üzere.